Piyasa Live haftalık bültene hoş geldiniz. 6 Temmuz ile 10 Temmuz 2026 arasını konuşuyoruz. Jeopolitik başlıkların enerji fiyatlarını, Merkez Bankası mesajlarının da kur ve risk iştahını belirlediği yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın teması, Fed'in iletişiminde belirsizlik ve enflasyon beklentilerindeki tırmanışın petrol cephesindeki sert hareketle birleşerek fiyatlamalara yön vermesi oldu. Haftanın başında, Fed'in enflasyon beklentileri konusunda esnek bir yaklaşımı değerlendirdiği sinyali geldi. Ardından ABD'de enflasyon beklentilerinin 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı haberleri ve Fed'in yarı yıllık raporunda faaliyetin sağlam hızla genişlediği, enflasyonun ise %2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğinin vurgulanması, doların küresel olarak güçlenebileceği algısını destekledi. IMF cephesinden de Fed'in iletişim stratejisinde olası değişikliklerin görüşüldüğü bildirildi. Bu başlık risk iştahını dalgalandırdı. Jeopolitik tarafta Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini söylemesi petrol fiyatlarını yukarı itti. Brent petrol haftayı belirgin primle kapattı. NATO'nun 2026'da savunma harcamalarının 1,8 trilyon doları aşacağı beklentisi ve Ankara'daki zirvede sağlanan 50 milyar dolarlık anlaşma da savunma ve enerji güvenliği gündemini öne taşıdı. Bu resme Çin Merkez Bankası'nın 2023'ten bu yana en büyük altın alımını yapması eklendi. Değerli metallere talep başlığı yeniden masaya geldi. İçeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin 30,9 milyar dolardan 40 milyar dolara yükselmesi finansal istikrar algısını destekleyen bir veri oldu. Piyasa haftalık özete bakalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 14.321 puanda haftayı tamamladı. Haftalık bazda %0,67 geriledi. Dolar 46,98 Türk Lirası ile haftayı %0,54 artıda kapattı. Euro 53,70 Türk Lirasına yükselerek haftalık %0,76 prim yaptı. Brent petrol 76,01 dolar seviyesinde haftalık %5,86'lık güçlü bir yükseliş sergiledi. Gram altın 6199 Türk Lirasıyla haftayı %0,43 artıda kapattı. Öne çıkan başlıklarda birkaç not daha. Haftanın son işlem gününde BIST 100 %1,53 artışla 14.321 puana yükselerek gün içi güçlü bir toparlanma ve rally kapanışı yaptı. Buna rağmen haftalık tablo eksi bölgede kaldı. TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin 40 milyar dolara çıkması, kur üzerindeki kırılganlığı sınırlayabilecek bir tampon olarak öne çıktı. Tüketicilere, banka hesaplarındaki belirli kalemlerde süresi dolan tutarlar için kontrol çağrısı geldi. Vatandaşlara, olası hak kayıplarını önlemek adına hesaplarını gözden geçirme uyarısı. Küresel cephede Çin'in büyük altın alımı değerli metallere yönelik talep sinyalini güçlendirirken, NATO'nun artan savunma harcaması ve 50 milyar dolarlık anlaşmanın yansımaları, savunma ve enerji temalı hisselerde algıyı etkiledi. Fed'in enflasyon üzerindeki vurgusuysa, dolar lehine fiyatlamaları desteklerken, risk iştahını sınırlayan bir unsur olarak öne çıktı. Haftaya bakışta, küresel enflasyon beklentileri, Fed mesajlarının tonlaması ve petrol fiyatlarının seyrinin yerel kur ve risk iştahı üzerinde belirleyici olmasını bekleyebilir. İçeride rezerv dinamikleri ve yerli yatırımcı davranışı takipte kalacak. Savunma ve enerji başlıklarına ilişkin haber akışı ile değerli madenlerdeki talep göstergeleri de odakta olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bültenlerimizi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.